Evet, herkese merhaba. Ben Buse Usta. Demiyorum, artık bıraktım ama şu an söylemiş oldum. Bugün istisnasız herkesin bildiği, çok sevilen, böyle dinlerken insanın ağlayası geldiği bir eser ve hikayesiyle karşınızdayım. Evet, eseri gerçekten hepiniz biliyorsunuz. Çünkü bu eser tüm duygusal içerikli metinlerin fon müziği olarak kullanılır. Şu an helikopter geçtiği için dikkatim dağıldı. Her neyse, bir şiir mi okunacak? Hemen al bu müziği arkasına koy. Birini üzmek için bir metin mi okuyacağız? Birini neden üzüyoruz hiçbir fikrim yok ama al bu müziği yine arkasına koy. Zaten eser o kadar duygusal ki, yani üzerine ne okursanız okuyun, karşınızdaki kişide bir duygu yaratacak. Bu eserin bestecisi ise Ludwig van Beethoven. Eser ismi için tahmin alayım derdim ama videonun başlığına eserin adını yazdım. Besteci üzerine hiç konuşmayacağım. Hatta dönemini bile söylemeyeceğim. Tutuyorum kendimi. Çünkü daha Beethoven videomu çekeceğim ama ne zaman bilmiyorum. Size de bana da sürpriz olacak. Yani dikkatim dağılmasa güzel şeyler yapacağım ama neyse, hadi yine dağılmadan başlayalım. Eserimiz Moonlight Sonata, yani Ay Işığı Sonatı. Biraz dinleyelim. Şimdi bu arkada çalsın, ben devam edeyim. Hatırladınız değil mi? Söylemiştim. Bu eserin internette dolanan bir hikayesi var. Bazılarınız denk gelmiş olabilir çünkü gerçekten çok popüler bir hikaye. Ama bence komik de bir hikaye. Eser hüzünlü diye yalandan dram yaratmışlar. Ve bu hikaye o kadar çok yayıldı ki herkes eserin gerçek hikayesini bu zannediyor ama değil. Önce bu efsaneyi anlatacağım. Sonrasında da eserimizin gerçek hikayesi üzerine konuşacağız. Öncelikle internette dolanan hikaye şu. Bir gün Beethoven bir arkadaşıyla birlikte Viyana sokaklarında yürümektedir. Tam o sırada bir apartmandan piyano sesi geldiğini duyar. Kimin çaldığını merak eder ve tanışmak için gittiğinde küçük bir kız çocuğu olduğunu görür. Üstelik bu küçük kız kördür. Beethoven bu durumdan çok etkilenir ve küçük kıza "Lütfen benden bir şey isteyin" der. Küçük kız ise ay ışığını hiç görmediğini, ona ay ışığını tasvir etmesini ister. Bunun üzerine Beethoven piyanonun başına oturur ve Ay Işığı Sonatı'nı doğaçlama olarak besteler. Bu anlattığım uydurulan hikayeydi. Gerçekten bunu yazan arkadaş çok yaratıcıymış. Neyse, geçelim gerçek hikayeye. Bu eserin bir hikayesi yok diyormuşum. Videoda burada bitiyormuş. Hayır, var ama daha deminki hikaye kadar şov içerikli değil. Öncelikle hikayedeki komik kısım şu ki, bu sonatın adının Ay Işığı Sonatı olduğundan Beethoven'ın haberi bile yok. Çünkü bu isim Beethoven öldükten 5 sene sonra koyulur. Bu esere Ay Işığı Sonatı ismini veren kişi Alman gazeteci, müzik eleştirmeni ve şair olan Ludwig Rellsteig'tir. Az daha dilim dönmüyordu. Ludwig Rellsteig'tir. Rellsteig bu eseri gölde parlayan bir ay ışığına benzetince eserin ismi de Ay Işığı Sonatı olur. Eserin gerçek ismi biraz sıkıcı ve hiç akılda kalmayan bir isim. Hazırsanız söylüyorum, ben de şimdi ezberledim. Do diyez minör 14. Piyano Sonatı, Opus 27, numara 2. Ev adresi veriyormuşum gibi oldu. Eserin bir diğer ismi de fantezi tarzında yazılmış sonattır. Tabii eser isimleri bu kadar sıkıcı olunca Ay Işığı Sonatı tercih ediliyor. Çünkü hem kısa hem de akılda kalıcı. Peki bu eser nasıl ve kim için bestelendi? Beethoven Ay Işığı Sonatı'nı işitme sorunu başladıktan sonra, yani 31 yaşında besteler. Ve bu eseri kısa bir süre öğrencisi olan Kontes Giulietta Guicciardi'ye ithaf eder. Yine kanıtımla geldim. Nereden biliyoruz?
Çünkü eserin ithaf sayfasına Giulietta'nın ismini yazmıştır. Bazı uzmanlar Giulietta için Beethoven'ın ölümsüz sevgilisi olduğunu söylerler. Hatta bunun üzerine bazı mektuplar bulurlar. Ama hiçbir zaman bu bilgi kanıtlanamaz. Şimdi bu kadar hikayenin üstüne bu eseri çalmak isterdim. Ama çok uzun. O yüzden artık ünlü bir piyanistten açıp dinleyeceğiz. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşça kalın.